Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte teknik analiz eğitim serisinin bir başka videosunda birlikteyiz. Videomuzda bugün Williams-Gator indikatörünü tanıtacağım, kullanımını anlatacağım, nasıl faydalanabileceğiz bunları göstermeye çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeniz, indikatörü tam olarak öğrenmeniz için çok önemli ve hayatidir. Ayrıca görüyorum bazı videolarda izlenme süreleri az, bazılarının izlenme sayıları az oluyor ama eğer teknik analize tamamen gönül verdiyseniz ve gerçekten iyi bir analist olmak istiyorsanız burada video seçme veya videonun belli bir kısmına kadar seçme şansınızın olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü her indikatör farklı bir bakış açısıdır ve kullanmasanız dahi her indikatörü öğrenmekle yükümlü olduğunuzu düşünüyorum. İyi bir analist olmak isterseniz eğer bu benim naçizane tavsiyem. Yani indikatörler içerisinde ben sadece Fibonacci'yi, RSI'yi, MFI'yi öğreneceğim, diğerlerine ihtiyacım yok dememeniz gerektiğini düşünüyorum. Tüm indikatörleri baştan sona izleyip notlarını alıp uygulayıp testlerini yapmanız gerektiğini, el yatkınlığı, göz yatkınlığı oluşturmanız gerektiğini düşünüyorum. Alligator indikatörünü bugün tanıtacağım sizlere. Williams-Gator indikatörü olarak da karşımıza çıkabilir. Şimdi buradan kapatıyorum. Nasıl ekleyeceğimizi, nasıl göstereceğimizi gelin birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce eğitim videolarındaki izlenme oranları düşük olduğu için arada benim de moralim bozulabiliyor. Eğitim çekmesem mi acaba diye ama çok isteyen belli bir kemik kitlemiz var. Onlardan ricam kanala abone olup eğer aboneseler de muhtemelen zil bildirimleri kapalı olmuş, gözünden kaçırmış olabilirler. Zil bildiriminizi açmanızı tavsiye ederim ve videoya beğeni atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Şimdi gelin başlayalım. Göstergeler kısmına Williams yazdığımız zaman Williams-Gator indikatörü çıkıyor. Fakat fark ettiyseniz diğerleri gibi halka açık kitaplıkta değil, gömülülerde çıkıyor. Yani Williams-Gator indikatörü aslında gömülülere koyulacak kadar önemli bir indikatördür. Üstüne bir kere tıkladığımızda böyle önümüze geldiğini görüyoruz. Alligator İngilizce'de timsah demek olduğu için burada biraz metaforlaştırarak anlatılıyor. Yani bir timsah indikatörümüz var. Dişlerini açtığı, dişlerini kapattığı durumlar göz önünde bulundurulduğu söyleniyor. Şimdi gelin bakalım bir inceleyelim, nasıl kullanabiliyormuşuz bunu anlamaya çalışalım. Öncelikle ayarlar kısmına geliyorum. Buradan çene uzunluğu, diş uzunluğu, dudak uzunluğu, işte bunların ayarlamalarını yapmam gerektiğini görüyorum. Çok fazla girdi olduğu için ve bunlar birbiriyle kombine olduğu için mesela 13'ü 12 yaptığınızda 8'i 7, 5'i 4 yapmakla alakalı bir durum değildir. Yani ben değerleri değiştirip yeni sinyaller bulayım derken bunların arasındaki oranlar ölçüsünde değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden ben geldiği hazır ayarlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere uzmanlaşmadan önce. İsterseniz buradan kalınlıklarını, renklerini seçebilirsiniz. Bunlar size kalmıştır. Ama ben tabii yeşil, pembe ve mavi olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Yine göz yatkınlığınız için. Şimdi gelelim, bir tane çok basit bir kullanımı var zaten Williams-Gator'ın. Onu anlatmaya çalışalım. Williams-Gator indikatörle ilgili bilmeniz gereken ilk şey. Bunları lütfen notlarınıza kağıt kalemle alarak çalışın. Birincisi, Williams-Gator uzun vadede çalışan bir indikatördür. Kısa vadedeki sinyalleri asla vermez. Bu yüzden uzun vade için süper trend gibi, parabolik sar gibi biraz daha geç sinyal verdiğini ama sinyali verdikten sonra uzun vadede etkili olduğunu unutmayın. İkincisi, yatay piyasalardan ziyade yükseliş veya düşüşün olduğu piyasalarda önemli olduğunu ve yükseliş veya düşüşün olduğu piyasalarda kullanıldığını lütfen unutmayın. Bundan sonra kullanacağımız sinyaller zaten belli. Şimdi sizlere gösteriyorum. Dediğim gibi yatayda kullanmayın, yükseliş veya düşüş arayın ve bir de uzun vadeli bir indikatör olduğunu anlamanızı istiyorum. Mesela şurada şöyle bir yükseliş görüyorsunuz değil mi? Şu yükselişte bakın şuradaki düşüşün sinyalini bize vermez ama bizim kısa vadeli indikatörlerimiz bunların sinyalini verir. Veya şurayı görüyorsunuz. Bakın şuradan şuraya kadar bir yükseliş var. Şuradaki düşüşleri bizlere çok fazla Williams-Gator indikatörünün vermediğini görüyoruz. Şimdi gelin nasıl kullanıldığı ile ilgili bir konuşalım. Şu kısım üzerinden konuşacağım ki net olarak anlayabilelim diye. Burada timsah şu şekilde yatay piyasada bakın girifli ve karışık olduğunu, bize bir sinyal vermediğini görüyoruz. Yani biz diyoruz ki Williams-Gator yatayda sinyal vermez ve birbirine karışık şekilde devam eder. Peki Williams-Gator nasıl sinyal veriyor? Sinyali nedir? Williams-Gator bir indikatör olarak timsaha benzetildiği için ağzını yukarı veya aşağı yönlü açtığı yerlerde yükseliş veya düşüşün olduğunu bizlere söyler. Eğer ki ağzını açtığı sinyalde yeşil en üstte, pembe ortada ve mavi en altta olursa, yani yeşil, pembe, mavi sıralamasını izlersek bu bir yükseliş indikatördür. Bu bir yükseliş eğilimidir diyoruz. Yani bunu gördüğümüzde yükselişin başladığını anlayacağız. Tam tersi durumdaysa, yani düşüşün başladığı durumdaysa şunu görüyoruz. Şurada gördüğümüz gibi. Bu sefer yeşil en altta, pembe yine ortada, mavinin ise en üstte kaldığını görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Yeşil, pembe, mavi sıralamasını görürsek yükseliş,
mavi pembe yeşil sıralamasını görürsek düşüş sinyali olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi burada tabii ki bu kadar anlatıp bırakmayacağız. Finans ve Borsa kanalına özel bazı trikler göstermeye çalışacağım sizlere. Birinci bilmemiz gereken nokta şudur. Bakın, grafik ile Williams-Gator'ın arasında ortalama bir bakın. Şu anda 24 Temmuz'da olmamıza rağmen grafiğin uç kısmına geldiğimiz zaman 4 Ağustos'u görüyoruz. Yani aslında biz ilk sinyali nerede görüyoruz? Yeşil, pembe, mavi şurada değil mi? Bakın, burayı çiziyorum. Şurada yeşil, pembe, mavi ilk defa olmuş. Yani burası nereye tekabül ediyor? Şuraya. 15 Nisan'a zannediyoruz ama aslında yanlış bir zannetmektir bu. Bu sinyal şu 15 Nisan mumunda oluşmadı. Daha demin gördüğünüz gibi aslında oluşan grafik, yani bizim mum grafiklerimiz indikatörün gerisinde kaldığı için aslında şurada oluştuğunu zannettiğiniz grafik aslında şu seviyelerde oluştu. Yani şu anda demeyin ki şu seviyede oluştu zaten, aşağı yönlü olan şu kadarlık bir kar marjını bize kaçırttırdı, %25'i çok geç çalışan bir indikatör demeyin. Dediğim gibi grafikler bu seviyedeyken, yani şurada şöyle yeşil, pembe, mavi oluştuğu sırada, yani 15 Nisan gününde aslında burada grafikler oluştuğunda bizim fiyat grafiklerimiz şuradaydı. Yani biz 8 Nisan'dayken aslında buradaki şu grafiği görebiliyorduk. Yani bizim işleme girdiğimiz gün muhtemelen bugünlerdir, tam kestiremesek de. Aynı şekilde mesela şu anda ne görüyoruz? Bir düşüş olduğunu görüyoruz. Düşüş ilk sinyali şu noktada mı sizce oluştu? Hayır. Şu an gördüğünüz gibi grafiklerle, bakın, grafikle indikatör arasında epey bir çizgi farkı var. İşte şu oluştuğu zaman da muhtemelen bu farktan dolayı biz şu seviyelerde olacaktı bizim mum çubukları grafiklerimiz. Şimdi bunu gördükten sonra erken sinyal de verebildiğini, yani çok geç sinyal vermediğini görebiliyoruz. Williams-Gator dediğim gibi aralarda düşüşleri, ufak ufak düzeltmeleri söylemez. Bize genel ana trendi söyler. Trend çizimlerinde de mutlaka kullanılması gereken bir indikatördür ve uzun vade veya orta vade diyelim işlem yapmak isteyenler için 1-3-6 ay diyebiliriz buna. Spesifik olarak olmasa da genel bağlamda 1-3-6 ayda kullanabileceğimiz iyi kar marjları veren, sinyallerini şöyle takip edersek minimum kar marjlarının %30'lar, %20'ler, %60'lar civarında olduğunu gördüğümüz güzel bir indikatördür. Minimum %15'lik bir kar marjı size sunar ki %15 onun için başarısız bir işlem olmuş olur orta vadede. Şimdi hemen bir hisse değiştirelim. Diğer bir hissemizde incelemeye devam edelim. Hem bolca örnek yapmış olalım. Şimdi ikinci sinyalimiz nedir? İkinci sinyalimiz sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, bu hiçbir yerde anlatılmayan bir sinyaldir. Bu tabii ki bizim tecrübelerle oluşturduğumuz sinyaldir. Şimdi yeşil, pembe, mavi sıralaması şu grafiğe baktığınızda ne zaman oluşuyor? Tam şu etapta oluşuyor değil mi? Yeşil, pembe ve mavi. Ne olmuş? Mavi burada pembenin de altına geçmiş şu gün itibariyle, yani 12 Mayıs itibariyle sinyalimiz oluşmuş. Peki bizler şu günde, yani 28 Nisan'da, tabii ki tekrar söylüyorum, indikatör 28 Nisan diyorsa mum grafikleri muhtemelen burada 16 Nisan civarındadır. Şurada görmüyor muyuz? Yeşilin artık hızlı bir şekilde yukarı doğru ivmelendiğini, mavinin ivmesini kaybedip aşağıda ve pembenin ortada kalmaya başladığını. Yani biz şuradaki sinyalden bir aşağı yukarı 5-6 gün önce bu sinyalin oluşabileceğinin sinyalini erkenden alabiliyoruz. Bu da bizim daha aşağılardan maliyetlenmemizi, yani daha yüksek kar marjları üretmemizi sağlıyor. Buradaki örneklerden de inceleyebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi bol bol pratik yapmak, daha fazla hisse incelemek ve bunları not ala birçok kez izleyip çalışmak sizlerin görevidir. Williams-Gator indikatörümüz uzun vadede çalışan, yatayda çalışmayan, yükseliş alçalışlarda çalışan çok önemli bir indikatördür. Gömülülerin içerisine girecek kadar önemli bir indikatördür. Mutlaka öğrenmenizi, pratik yapmanızı tavsiye ederim. Williams-Gator indikatörümüzün tanıtımının, kullanımının ve bir teknik analiz eğitim serisi videosunun da sonuna geldik. Sonuna kadar izlediyseniz, kanala abone değilseniz abone olup zil bildirimini açmayı ve unutmadan videoya beğeni atarak yorum atmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.